Selamlar herkese. Listarot'a hoş geldiniz. İnşallah neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Çok farklı bir okumayla geldim. İnanın çok heyecanlıyım. İlk defa gerçekleştireceğim bu okumayı ve siz de takdir ederseniz, severseniz mutlaka bunu zaman zaman yapacağız. Astroloji bazlı bir okuma olacak. Yani Horary, saatlik astroloji ile hareketle tarot kartları seçeceğiz. Daha doğrusu seçtim ben çünkü göstergeler tamamen bu kartların olmasını istiyordu. Hemen size bahsedeyim kartlarımızdan. Şu an Güneş'te Balık burcu yükseldiği için Balık burcunun kartı da tarotta Ay kartı. O yüzden Ay kartını buraya aldım ve yine Balık burcunun üçüncü dekanı Kupa onlusu ve saraylı kartlarımızdan Değnek Kraliçesi hareket ediyor. Bakın çok güzel bir detay vereceğim. Ben bu soruyu şöyle sordum. Kolektifin, yani bu videoyu izleyip denk gelip izleyecek olan insanların akıllarındaki, niyet ettiklerindeki kişi izleyicime karşı ne hissediyor, bir eylemi olacak mı? Bakın öyle güzel bir soru ve öyle doğru kartlar geldi ki kupa onlusu tamamen sevgiden, aşktan bahseder. Hemen devam ediyorum tekrar. Horror astrolojisinde Neptün kabul edilmiyor ama ben yine de Aslan Adam kartını buraya almak istedim çünkü onun yönetici gezegeni Neptün. Horror astrolojisinde Ay kartını Ay kartını, yani balık burcunu temsil eden kart Jüpiter kartıdır. Yani kader çarkı. Hemen onu da aldım. Horror'da yine dediğim gibi olayların gidişatını Ay bizde aktardığı için Ay kartlarını da seçtim. Tam da ikinci dekanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen buraya not aldım. Evet, ikinci dekanında Tılsım Şövalyesi ve Tılsım Dokuzusu kartları vardı. Onları da buraya almak istedim. Yükselende de Aslan Burcu yükseliyordu ve Güneş sizin göstergenizde 8. evdeydi. Ay ve Güneş'in karşılaşmasına tam 5 vakit var. Yani Ay 5 vakit sonra siz de bir kontak halinde olacak ama şu an tam bir karşıt açı var. Hani hoş olmayan bir karşılaşma olabilir. Dediğim gibi tılsım da geldiği için üzülerek söylüyorum ki bazılarımız için gerçekten 5 ay gibi bir süre olabilir. Hemen şimdi yardımcı kartlarla, enerjilerle devam edeceğim okumayı. Umarım çok beğenirsiniz. Bana çok doğru bir okuma yapıyormuşuz hissi uyandırdı bu açılım. Öncelikle kişi kesinlikle sizi düşünüyor. Öyle söyleyebilirim. Yani bakın ay kartıyla, asılan adam kartıyla e, uzun bir süredir büyük bir sessizlik olabilir aranızda ve kişi bunu gönüllü bir şekilde sürdürüyor olabilir. Çünkü dediğim gibi ay kartı, asılan adam kartı bize geçmiş travmalarına, çocukluk döneminde alamadığı o sevgilere, yani bağımlılıklara uzanacak türden bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Dediğim gibi bu korkular tamamen siz, yani aynı zamanda bu asılan adamla birlikte size hoş olmayan durumlar da yaşatmış olabilir. Kişi kopamadığı bağlar, sağlıklı sevgiyi yansıtamamış olabilir size. Dediğim gibi kendi ailesinden, kendi köklerinden, burada ay kartını da görüyoruz çünkü bilinç dışı alanında getirdiği bir sürü korku olabilir. Dediğim gibi o mutlu bir beraberlik için nasıl eyleme geçeceği konusunda bilinmez bir halde olabilir. Ama yani siz, yani korkuları ve size yaptıklarına rağmen burada size tutkuyla, yani onun için doğru insansınız diyebilirim. Yani çok öyle bir his var ve size yaptığı yanlışlar, belki düşmanlıklar, belki asla hak etmediğiniz şeyler şu an onu birazcık askıda, birazcık geri planda tutuyor diyebilirim. Ama yine de dediğim gibi Jüpiter kader şarkı da var burada. Yani ve sizin göstergeniz de kadersel etkilerin olduğu tam 8. evde ve yanındaki kontaklar o kadar harika ki kısıtlamalar, siz de kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Bu kişiye doğru affedemediğiniz duygular olabilir. Bir türlü bu mevzu benim için kapanmadı dediğiniz bir nokta geliyor olabilir. Ama dediğim gibi kişi sizinle olan sürecini asla tam anlamıyla bitirmemiş. Korkularına rağmen, endişelerine rağmen sizinle olan birlikteliğini kesinlikle anın enerjisinde 13 Mart'ta bunları düşünüyor diyebilirim. Hemen kişiyle ilgili sorular sormak istiyorum. Kişi şu an nasıl bir enerjide? Bakın, yani ay kartı zaten korkudan bahseder. Yani kişi gerçekten şu an korktuğu bir durumda. Yani size yaptıklarından acaba tekrar olur mu endişesi barındırıyor olabilir. Yani ben eylem konusunda burada değnek kraliçesini görmem bana iyi hissettirdi ama tabii ay da olayların gidişatını verdi. Burada tılsımı da gördüm. Dediğim gibi bazılarımız gerçekten hızlı bir adım alacak olabilir. Belki 5 ay şeklinde çalışmayacaktır da belki bazılarımız da 5 gün, 5 hafta şeklinde çalışacaktır kartlar. Ezden başladı, hemen geleceğim. Merhaba, tekrar kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakın enerji ne kadar güzel geliyor. Ay kartı zaten hali hazırda korkularından bahsederken buraya bir korku kartı seçtik. Yine kişinin enerjisi için 2 tane daha kart alacağım.
Dönüm noktası kader çarkıyla beraber yani gerçekten daha onurlu, daha düzgün bir şekilde size bunları vaat edip harekete geçmek gibi bir düşüncesi olabilir. Yani belli bir noktaya gelmiş olabilir kişi de. Dediğim gibi burada değnek kraliçesini görüyorum. Belki bazılarımız için 5 hafta, belki 5 gün içinde bir eylem alacak olabilirsiniz dediğim gibi. Ama aynı zamanda ayın gidişatı da tılsım şövalyesini veriyor ve bu bazılarımızda 5 ay şeklinde çalışacak olabilir. Kişinin gündemiyle ilgili kart almaya devam edeceğim. Kartlar biraz kişinin gündemi hakkında bize bilgi versin. Çok fazla ikili geldi. Bakın bir yandan hem bir şeyler için harekete geçmek istiyor korkularına rağmen bir yandan da yani gündeminde tamamen siz varsınız diyemiyorum ama burada yani tam da kupa onlusunun üzerine kılıç ikilisi kartı geldik. Yine duygusal bir şeyden bahsediyor. İkilikten bahsediyor. Yine bizi ay kartına götürür. Kılıç ikilisi. Bakın duygusal olarak gelgitleri var ve tamamen adım atsam mı, harekete mi geçsem çok fazla şey taşıyor içerisinde. Yanılgı taşıyor. Bir türlü sezgilerimi mi dinlesem? Çok fazla sürüncemede bıraktım. Yani olayları hiçbir şey yapmadım. Bu onu korkuya itiyor ve dediğim gibi bir şey kısmında sıkışmış vaziyette. Bir yandan oldurası var. Harekete geçmek istiyorum. Bir yandan da nasıl yapacağım bunu çok bilmiyorum ama dediğim gibi bakın çok fazla iletişim vurgusu var. Yine kılıç asıyla beraber. Kişinin gündeminde neler var dedik. Devam ediyorum kart almaya. Şuradan alayım. Aynı zamanda yani kendi işleriyle ilgili de bir takım zorluklar yaşıyor olabilir. Şansın bir şekilde ondan yana olmasını arzu ettiği bir gün, bir dönemden geçiyor olabilir. Yine Jüpiter kartını diyorum. Jüpiter'e atar bizde tılsım ikilisi. Yani oldurmak istediği, başarmak istediği hem duygusal hem de maddi bir süreçten geçiyor belli ki. Ya bu kadar olur ya. Korkuydu pardon. Bir dua ile ilgili bir kart geldi. Bakın yani çok fazla sürüncemede bırakmış ve hani işim biraz benim dualara kaldı. Yani çok arzu ettiği şeyler var bu insanın. Bir mucize gerçekleşsin. Sorgulama yine bizi kılıç ikilisine gönderir. Acaba harekete geçsem mi, yapsam mı gibi bir sürü düşüncesi var kişinin. Görüyor musunuz kartları bilmiyorum ama tek uçluluk umut. Ya bakın burada asılan adam kartını da görüyorum. Korkular yani zamanında tek uçlu davranamamış olabilir. Yani daldan dala atlamış olabilir. Duygusal ilişkiler konusunda çok flörtöz bir yapıda olmuş olabilir kişi. Artık yani ilişkiniz bu sebeplerle bitmiş olabilir ve geldiğin noktada ben umudumu yitirmedim. Evet korkularım var hayata dair. Beklentilerim var ama yine umudum da var dercesine geliyor. Alt tarafta da geçmiş bırak sanki onu geride tutan, ağır hissettiren durumlara bir türlü veda etmek istediği bir süreçten geçiyor olabilir dediğim gibi. Bakın çok size dair değil ama bunlar dediğim gibi kötü alışkanlıkları onu geride tutan durumlar her neyse bunları geride bırakıp umut ettiği o alana e, gitmek isteği var ya kişide. Peki duygusal olarak ne durumda şu an bu kişi sizden bağımsız? Bakın yani çok çok güzel geliyor kartlar ya. Burada da bir değnek şövalyesi. Gelesi var, adım atası var, hayata dair umutları var, planladığı şeyler var, düşleri var. Ama şu an birazcık daha bunlarla böyle e, sanki birazcık daha işle ilgili bir meseleler var ve onları tamamlamak istiyor. Yani dediğim gibi çok fazla bak süre girmiş yine tılsım yedilisinden bahsediyor. Çok sabır enerjilerinde kaldım. E, Buradan çıkıp bir an önce çabalamak istiyorum, etmek istediğim dediği bir hali var. Duygusal olarak nasılsın dediğimizde birazcık daha kart alacağım. Ya çok çok manidar geliyor. Yükseliş, anlayış. Bazılarımız için bu çok uzun zamandır süren bir ayrılık olabilir. Belki geçen sene çünkü asılan adamı görüyoruz burada. Belki bir önceki sene böyle kış vakti ayrılmış olabilirsiniz. Araya mevsimler girmiş olabilir, mevsimler değişmiş olabilir. Çok öyle bir şeyden bahsediyor olabilir. Bakın hayaller konusunda bir yeniden keşif, yeniden gözlemleme dediği bir nokta var. Ben anlayışım yani çabalarsam
bunları oldurabilirim dediği bakın ya çok güzel geliyor. Yani cümlemi tamamlamadan başka bir cümleye geçtiğimin çok farkındayım ama inanın çok heyecanlıyım. Kılıç ası, teklif kartı, işaretler. Bakın sistem onu sıkıştırıyor olabilir. Alt tarafta da bakın pişmanlık, aldatma, aldanma, maskeli durumlar söz konusu olmuş ve artık sanki bunları ayıldığı bir dönemden geçiyor gibi kişi. Duygusal olarak ne durumdasın dedik. Birazcık daha destek almak istiyorum. Cesur olun ve ilk adımı atın. Yani bakın sistem onu çok çok sıkıştırıyor olabilir. Yani yaptıklarından dolayı e, yüzü yoktur belki karşınıza çıkmaya. Çünkü alt taraftaki kart ya bu kadar olur ya. Bu kadar olur. Kartlara bakar mısınız? Geçmişin size engel olmasına izin vermeyin. Korkularınızı ele alın. Başarının anahtarı kendinize güvenmek. Bakın bu insan size çok büyük yanlışlar yapmış olabilir, hatalar yapmış olabilir. Yüzü olmadığı için karşınıza çıkamıyor olabilir. Korkuyor olabilir, özgüvenini kaybetmiş olabilir. Birazcık daha böyle pasif enerjilerde kalmış olabilir. Birazcık daha dişli tarafını çalıştırıyor olabilir. Ama sanki o da bir şekilde büyük bir değişim bekliyor. Belki özgüveninin tekrar toparlanmasını, belki sizden göreceği bir karşılık, bir adım, bir umut. Yani sanki siz bir şey yapmasanız da bu insan harekete, eyleme geçecek gibi görünüyor. Çünkü burada ayıldığı mevzular var. Şuradan da bir almak istiyorum. Yani sen bu süre boyunca öğrendiğin şeyler nedir? Ne öğrendin? Ne yapmak için burada olduğumu biliyorum. Bakın yani bu sessizlik, bu kendini geriye çekmiş hali belli bir amaç doğrultusunda olmuş sanki. O hem özgüvenini toplamış olabilir, yani toplamaya çalışıyor olabilir. Belki de şey diyordur, ben birazcık daha kendimi kapatırsam, birazcık daha sessiz kalırsam hem belki özgüvenim yerine gelecek hem belki ona istediklerini verme konusunda daha güzel, sağlıklı adımlar atabileceğim. Ya bu empati kartı geliyor. Tabii herkese uymayacaktır eminim. Yani çok zorlu şeyler sizde yaşatmış olabilir ama buraya yansıyan diyorum dediğim gibi astrolojik olarak da tarot kartlarıyla çok destekler geliyor. Bakın bir durumun iki tarafını da görmeye açayım. Yani empati yaptığı bir süreçten geçiyor. Yani sizin e, ayın gidişatına bakın. Yani siz bu durumda kendinize çok yatırım yapmış olabilirsiniz. Kendinize çok var etmiş olabilirsiniz. Ve kişi elindeki bu tuttuğu tılsımı size verip tamamlanmaya götürecek olabilirsiniz. Tılsım dokuzusu ve yani tılsım şövalyesinin elindeki tek bir tılsım var. Bu şey de olabilir. Yani ona adım atabilmem için, ona doğru düzgün gidebilmem için bir tık daha güçlenmem lazım. Gerek maddi olarak gerek özgüven nezdinde toparlamam lazım kendimi. Çünkü ona bakıyorum o çok iyi bir noktada yani tamamen kendini şifalandırdı, kendine iyi gelecek şeyler yaptı. Benim de ona gidebilmem için böyle bir yoldan geçiyor olmam lazım dediği bir nokta geliyor sanki. Peki bu kişi sizde şu anda sizinle ilgili gündeminde ne var? Düşüncelerinde ne var? Ya bu kadar olur. Bakın ne dedim burada? Tılsım onlusu dedim. Tılsım onlusuyla açılış yaptık. Para yedilisi. Bakın kendi duygusal hanesinde vardı. Ve imparator. Yani şu iki kart çok gösterdi kendini. Para dokuzusu ve parası. Bakın ya bu kadar olur ya. Para dokuzusu. Yani tılsım dokuzusu. Bir taneden sonra tılsım onlusu. Neyse bunları desteğe tekrar ne yapacağımı şaşırdım ya. Bu kadar olur. Gerçekten bu kadar olur. Aa, tılsım şövalyesi yine deste altıda. Ve evet kartınız da gösteriyor kendini. İnanın çok heyecanlıyım. İnşallah heyecanım da mutluluğum da size geçer. Yani şu an çok belirsiz bir halde olabilirsiniz. Üzgün olabilirsiniz ama buraya yansıyan durum inanın çok güzel. Bakın çok azıcık daha zamana ihtiyacınız olabilir. Ama bu insan korkularını yenip sizi kazanmak için harekete geçecek gibi görünüyor. Yani çok çok öyle bir his var içinde. Yani çok fazla zaman girdi, daha fazla zaman girmesini istemiyor. Belki birazcık daha özgüven gelip size doğru hareket etmesi için belki bir tık daha zamana ihtiyacınız olabilir ama bu insan sizinle yuva kurmanın özlemini çekiyor. Belki hali hazırda bir yuvanız vardı ve belli bir belirsizlik yaşandı aranızda. Dediğim gibi sıkıntılı durumlar da olmuş olabilir. Bunların çok bilincinde ve düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapacak bir insan var. Şuradan da kart almak istiyorum. Bak daha da almayacağım ya. Bütün yaşamak. Gerçekten
öğrenmiş, bilmiş bir şeyleri bir insan var burada. Dediğim gibi bazılarımız için 5 aylık bir süreçte iyice pekişecek olabilir, öğrenecek olabilir. Belki hali hazırda bu süreci, bu deneyimi çok uzun zamandır yaşayan arkadaşlarımız var ve kişi geldiği noktada artık ben neyin ne olduğunu biliyorum. Onunla birlikte zaten belli bir takım şeyleri deneyimledim ve bunları tekrar yaşayabilmem için benim eyleme, harekete geçmem gereken bir an var, bir zaman var. Tüm bildiği şeylerden vazgeçmek üzere olduğundan bahsediyor. Bakın asılan adam zaten kendini geriye almıştı, geriye çekmişti. Korkuları vardı ama tüm bunları vazgeçip size mail edecek olan bir insan olabilir burada. Buraya yansıyan duruma göre. Şuradan da destek almak istiyorum. Size karşı gündeminde ne var, ne düşünüyor dedik. Daha da bir şey demiyorum. Tılsım olmuşsun üzerine birleşme kartı. Bakın yaz kartı geliyor. Bazı cevaplar yazın gerçekleşecek olabilir. Zaten şu an Mart ayındayız. Çok kısa bir süre sonra yaz ayına giriş yapacağız. Belki bazılarımızınkisi gerçekten bu birleşme ciddi anlamda yazın gerçekleşecek. Belki yani şu an içinde bulunduğunuz soğukluk hissini, soğukluk durumunu 5 haftalık bir süreçte, belki 5 günlük bir süreçte tekrar yaza çevirecek olabilir. Yani sizi düşündüğü zaman sizinle ilgili gündeminde sizi aydınlık bir yerde de görüyor olabilir. Teslim olmak. Yani gerçekten burada size teslim olmuş bir insan var ya buraya yansıyan duruma göre. İlahi olanla iletişim kurun kutsal alanda. Dediğim gibi çok fazla sorgulamış olabilir. Yani belli bir noktadan sonra ben çok hayatımda olan çok o doğru düzgün insana çok yanlışlar yaptım dediği bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın Tılsım Yıldızı kartını da gördük. Dediğim gibi zamana bıraktıkça size olan hisleri, duyguları daha da pekişmiş olabilir bu insanın. Size dair gündeminde ne var dedik. İhtiyacınız olan cevaplar geliyor. Olumsuzluğu bırakma zamanı. Bakın dediğim gibi korkuları vardı burada. Belli ki hayat, sistem onu öyle bir noktaya getiriyor ki korkuları şunu da göstermek istiyorum. Olumsuzluğu bırakma zamanı. Neyi bırakmanız gerekiyor? Korkularını elbette olumsuzluğu bırakman gerekiyor. Dediğim gibi bu insan sizin için çok çalışacak, çabalayacak olabilir. Size dair düşüncelerinde ne var dedik bu insanın? Gündeminde neler var? Perspektif, asılan adam zaten perspektifini değiştirdiği bir süreçte hiçbirinin önemi yok. Merceği büyütmek ortak payda. Ortak paydada buluşmak isteyen bir insan var, birleşmek isteyen bir insan var. Bu destemizin altı da hayatın simyasına teslim olun, teslim olmak artık. İnanın öyle güzel, öyle doğru bir enerji yapıyoruz ki burada. Umarım en doğru başlangıçları yaparsınız. Dediğim gibi bu insan sizin için doğru bir insansa Yüce Yaradan inşallah sizi kavuşturur. Burada çünkü gerçekten yaptıklarının yanlışları fark eden bir insan var ve sizi kazanmak için doğru düzgün adımlarla teslim olacak bir insan var. Ne sorayım, ne sorayım? Peki siz ne durumdasınız? İmparatorça kartını görmeseydik olmazdı zaten. Siz ne durumdasınız? Siz kendinizi geriye çekmişsiniz gibi görünüyor. Gerçekten yani mücadele etmekten çok yorulmuş olabilirsiniz. Ben hani yorgunum. Yine bizi asa dokuzusu ay kartına götürür ve duygusal olarak aldığınız yaralarla, daha doğrusu uğraşmalarınızla hiçbir sonuca ulaşamamış ve kendi alanınızda kalıp kendinizi parlatmaya, işse iş, eğitimse eğitim, neyse bu. Yani kendinizi beslemeye devam etmesiniz. Ya tabii şeysiniz bu arada, açıksınız sanki onunla bir iletişim kurmaya. Ben ne derler, bir hamle gelirse kabul edebilirim dediğiniz bir nokta da var. Siz ne durumdasınız dedik. Ne seninle ne sensiz. Bakın yani burada koruma ile birlikte kendinizi dediğim gibi çok uğraşmış olabilirsiniz zamanında. Artık hiçbir şey için ben çabalamıyorum. Eril dişil dengesini koruyorum. Bazı şeyleri kabul ettim. Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Ama içinde bir yerlerde olacağına dair bir umut taşıyorum. Dediğiniz bir noktadaysa lütfen olduğunuz hali sürdürün. Tefekkür halinde kalın. Ne derler?
kabullenin içinde bulunduğunuz durumu. Yorgunluğunuzu kabul edin, aşkınızı kabul edin. Çünkü sanki gerçeklerle yüzleşme vaktiniz an be an yaklaşıyor ya. Ya burada çok öyle bir enerji var. Dediğim gibi bu insandan bir türlü uzaklaşmış olabilirsiniz ama kalbiniz, yüreğiniz hala ona çekiliyor olabilir. Çünkü koparamadığınız bir bağlantı var. Kişiliği de çok iyi biliyorsunuz. Bakın tilki kartı geldi böyle. Hani onun ne kurnaz olduğunu, ne derler, can yakıcı bir tarafını da görmüşsünüz belli ki. Siz ne durumdasınız dedik. Ben sevgiyim ve tüm olumsuzluk enerjileri serbest bırakıyorum. Bakın ya, kabul de etmiştik. Deste altımızda yine bir kabul kartı. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmeyi öğreniyorum. Yani daha huzurlu, daha sakin bir sürece geçmiş olabilirsiniz elbette. Ve sanki sistem de sizi, Yüce Yaratan'ın kurduğu bu sistem de sizi birazcık daha tefekküre, kabule davet ediyor. Bir şeyler olacaksa illa sizin zorlamanızda olmayacak. Siz kendi alanınızda, kendinizde kalmaya devam edin. Çünkü burada gerçeklerle yüzleşme zamanının yaklaştığına dair çok güzel kartlar geldi. Yani burada eylem görünüyor dediğim gibi 5 hafta, 5 gün, 5 aylık bir süreçte ama ben yine de eylem soracağım. Hatta kullanmadığım bir listeden seçeyim. Niyet ettiğiniz bu kalbinizden geçen, aklınızdan geçen kişiden yakın vadede bir eylem, bir hareket olacak mı? Olur mu? Olası potansiyeller nedir? Bakın çok güzel geldi. Tılsım kraliçesi, kupa kraliçesi ve değnek dörtlüsü. Evet, of ve bir joker kartımız. Altına da bakıyorum. Kılıç sekizlisi varmış ama sanki bu enerjilerden çıkacak. Hiç onlara girmeyelim. Burada gerçekten size eylemde, harekette bulunacak olan bir insan var. Dediğim gibi bakın bir süredir çok sabit bir şekilde durmuş olabilir. Çünkü para kraliçesi Oğlak Burcu'na gider. Yani kendi alanında kalmış olabilir. Yani kendi kariyeri, eğitimi neyse o çok güvenli bir noktada durmuş olabilir. Ama sanıyorum ki bu kraliçe normalde aslında kral da bu destede kraliçe şeklinde aktarılıyor da olabilirdi. Evet evet öyle bir durum söz konusu bu destede. Yani yine bizi Boğa burcuna sabitliğe getiriyor. Dediğim gibi çok inat etmiş olabilir kişi o alanda. Ben adım atmam, ben var olan güçlerimi e, sağlayacağım, onlarda direteceğim dediği bir nokta olabilir. Ama sanki şu anın enerjisinde duygusal olarak daha coşmuş, daha artmış bir durumda görünüyor kişi ve yakında bu durumu tersine çevirmek için eylemde hareketli olacak. Çünkü dediğim gibi sizi çok özleyen, arzu eden bir insan var. Bakın Venüs ve Koç şeyi de var burada. Ne derler? Venüs ve Koç var ya şu anda zaten Venüs Koç burcunda retrodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir durum söz konusu dediğim gibi ve değnek dörtlüsü değnekler hızlı kartlardır. Bazılarınız gerçekten 5 ay beklemeden bu eylemi, bu hareketi alacak olabilir. Bir eylemi, bir hareketi olacak mı dedik. Tek bir tane kart alacağım burada. Gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapanan kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü veya duydu. Bakın ya, deste altına da bakın. Yeni bir bakış açısı. Yeni bir bakış açısı kazandı. Artık kendi toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. Bu da bizi aslan adama götürüyor. Son olarak da Rumi size bir şey söylesin. Bu insana dair Rumi size son olarak bir şey söylesin. Hah, değnek dörtlüsü geldi yine ya. Bakın dediğim gibi ne kadar çok kendini geri çektiyse, geride durduysa, sizi gözlemlemekten, hakkınızda bilgi edinmekten geri durmamış bir insan var burada. Biraz mantığı, fikirleri ona birazcık daha geride dur demiş olabilir. Çünkü dediğim gibi duygusal olarak o da çok yorgun hissetmiş olabilir. Sizi soktuğu zor durumları düşünüp o da çok yorgun hissetmiş olabilir ama bir şekilde ona karşı olan sadakatiniz, güveniniz baskın gelmiş olabilir. Yani size karşı çok güzel duygular beslediyor. İki tane dörtlü aynı yerden, aynı sütunda görünüyor ve yine deste altı mesajımız da değneklerin iç olanı, değnek prensi. Bu insan size bir hamlede bulunacak diyor kartlarımız. Umarım en yakın vadede, en yakın süreçte her şey gönlünüzden geçtiği şekliyle olur.
Çok heyecanlıydım. Umarım açılım hoşunuza gitmiştir ve umarım size en doğru mesajları aktarabilmişimdir. Dediğim gibi bu açılımı, daha doğrusu bu Horary, saatlik astroloji bazlı, tabanlı okumayı beğendiyseniz yazarsınız. Ben de sıklıkla yer veririm buna açılımlarımızda. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok beğendim okumayı ve derhal sizinle paylaşmak istedim. Umarım en doğru mesajlar ulaşmıştır size diyorum ve başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.